Koca oğlanım benim. Koca oğlum benim. Gel korkma gel. İyi çocuk gel. Gel. Ulan. Çocuğum kızı oğlunu emdirsin. Bunun yavrusu var burada. Gel. Gel lan. Gel. Ya, yapıştım memeye. Em. Ay tabii ana doğurmuş beni de. Nerem eksik benim? Şimdi sayın dayım benim 4 yıl bir çoban durduğum adam var. Onun ismi de Mehmet. Acık tüyümüz bozuktur. Öyle olmasa saat gibi adamızdır. Ağzında lokmayı adamla bölüşür. Öyle birisidir. Cebinde parayı bölüşür. Şeker gibidir. Bir çobanın da ağası da böyle demek bence yükseldir. Bu kadar yeterli. Aslım olunca nefesim sıkılıyor. Hepsi gençlikte. Belim olmasa gene yaparım gücümün yettiği kadar da. Bel sakat olunca. Ben Serik Demirçiler köyünden Alioğlu Mehmet Kök. 1961 doğumluyum. 4 çocuk babasıyım. İşte bu memlekette burası baba yurdu. Kaldık burada. Ekmek davası. Ekmek davası dayısı. Ha! Bo! Hey! Şimdi geçilerin başında beklemem. Bizim bu çevrede canavar var. Canavar mallara zarar veriyor.
Onun için güdümdeyiz. Mecbur gitmemiz lazım. Önceleri benim malım çoğdu. Bu yönden sattım. Duramadım alışkın olduğumdan. Tekrar bunları aldım. 4 yıl bir başkasına çoban durdum. Evde duramadım. Sebebi budur. Sürüler vardı bu memlekette. Her yer çoban olurdu buralar. Karşıdan karşıya ünleşirdik. Şimdi kalmadı. Gençlik bitti bizim burada. Antalya, Serik hep gittiler. Gençlik bitti. Ekmek davası. İş yok köyümüzde. Evveli çiftçilik yapardık. O bitti. Malcılık bitti. Şimdi oteller var mı yok mu? Oteller olmasa bizim Antalya civarı aç kalır. Otellerin sayesinde. Bu işler böyle dayım. Öbür tarafa gidince gerekli uğraşacağız. Uğraşmadan olmuyor. Çobanın döşleridir bu taşlar. Çoban sandalyeyi sevmez. Dayısı bir anımız kalsın, ben bir türkü söyleyeceğim. Şöyle Isparta'ya doğru bir gideceğim ben. Alıp tezkeremi köye gitmeye 33 gün kaldı günüm bitmeye. Babam mektup yazmış düğün etmeye. Düğünüm var maşarda kaldın eleyin. Sıla'da nişanlım var yolum gözlüyor. Garip gönül sılasının özlüyor. Kaldın eleyin. Vatanın uğruna verdim canımı, akıttılar 22 yaşında kanımı. Kaldın eyleyin. Isparta'dır benim, bana vatanım, Camilik'le hastanede yatarım. Talihsiz yarime mektup atarım. Kaldın eyleyin, öldün eyleyin. Vah! Dayım yaşım 66, olacağı bu kadar. Geri ver felek gençliğimi geri ver. Ah o günler gelse. Ah! Ay! Dur! Tarlada yağırsın. Ay! Nasıl bayanlar kedi, köpek affedersin onları bakır sever, ben de bunları severim. Sen bunu doyurursan bu da seni doyurur. Süt verir, yavru verir. Sen buna bakmazsan bu da sana bakmaz. Köyde yetiştik. Kıt kanat, gariban çocuğuyuz. Yokuna da sabrettik, varına da var olduğu zaman da oldu, yok olduğu zaman da oldu. Tabii ki her zaman bol bol her şey olacak diye bir şey yok. O dağa gideriz, bir kucak odun keser, sırtımıza yüklenir, gelir ekmek yemek yaparız. 4 çocuk meydana getirdik. Birini Allah bizden çok sevdi, 40'lığa gitti. 3'ü hayatta Serik'te otururlar.
Hep malla uğraştık, ilençberliyle uğraştık. Ekin ektik, mal baktık, sırtımızda yük taşıdık. Odunu sırtımızda taşırdık. Suyu sırtımızda taşırdık. Doktorum dedi, sen dedi çok ağır yük taşımışsın, kendini çok ezmişsin dedi. Dizlerde sıvı bitik. Boyun fıtığım var, o ağır yük yüklenmeden oldu. Aslım o da üşütmeden tabii ki dağda taşta ıslandık, kuruduk malın arkasında. Biraz da üzüntü yaşamışsın dedi, üzülmüşsün işte hep onların ayrılığından. 10 yaşına gelen gitti oğlan çocukları. Kız 16 yaşında gitti. Oğlanlar 11-12 yaşında da gittiğinde. Onların ayrılığına da üzüldük. Üzülmedik desek yalan olur. Gurbette onlar gurbette, biz burada. Evde hiçbir kimseden destek almadan adam da buralardan kırardı taşları balyozla kenarlardan. Ben hep sırtımda taşıdım. Kaynana da buradaydı o zaman. Sen nasıl taşıyorsun bunu derdi, erkek gibi derdi. İnsanın iş boynuna düştü mü de bunu yapamam yok. Yapmak zorundasın. Ya ben şapkasız terliksiz duramam. Gençliğimde durdum da. Yaş dengini aldık sıra şapkamı terliğimi giyer. Ben de öyle. Bir ara güçlü olan saç koymuş. Bir ara arkadaş siz genç olmadınız mı dedim. Çok görmen dedim ya. Gençtir adam. Şimdi dört dörtlüktür saçı benim saçım gibidir işte. O hanın bir heveslidir o da. Bunu çok görmeyelim. Genç olduysan gençlerin halinden anlayacaksın. Çocuğun halinden anlayacaksın. Ye koca olan ye. Ah! Vatandaş çoban der de çoban keyfini bilir. Sırtımdaki ne diye merak ederlerse sandalyem, yorulduğum yerde oturun. Sigaramı doların, türkümü söylerin. Taştan taşa sektiğim, yandasın ela gözlük ekliyim. Hiç aklımdan çıkmıyor, su yolumdan öptüğünüm oy gelin. Öpte! Şimdi şöylece gidelim, bunların yemini katağım ben. Bunlar doyduğunu bilmez. Bir yandan boşaldı yeri. Düş! 66 yaşından ama keyfimi de bilirim, zevkimi de bilirim. Burası baba yurdu, baba.
Bu da geçilerimin akşam yemeği. Onlar bana veriyor, ben de onlara veriyorum. Yedirirsen alırsın Maksul. Ne güzel. Alırsam be. Ciş. Bu olanı indirmeyin. Sabah tutarın, akşam tutar böyle indirin bunu. Kaçmayacaksın kızım. Bak seviyorum ben seni. Hey! Oo! Süsme! Gel bakalım. Gel evine gir. Benim oğlanın evi de 2 kattadır bak. Ora bak, ora. Haydi. Ha. Hadi kızlarım, iyi akşamlar. Allah'ım emanet olun. Sabah görüşmek üzere. Ha. Turgut dayım ikiciğimizi çek. Ayıp bir şey değil arkadaş. İşte buncağızım hasta, öyle olmasa benim sırtım yere gelmez. 12-13 senedir hasta. İlacıyla yaşar. 4 tane meyve verdi bana. 45 yıllık evliyiz. 46 oldu. 46 mı oldu? Tabii. Bir yaş olabilir canım, şekerden yanılıyor. 46 yıllık. İyisiyle, kötüsüyle yerine göre iyi de oldu, rahat da olduk, rezil de olduk. Buna şükür bugünlere geldik. Tek şeyim, bunu ben zorla götürdüm. O var dayı. Tek suçum. Torunlarım, oğlanlarım izlesin, görsün. Dur ulan, dur, sallayacaksın, dur. Murşum. Gel. Hah. Şöyle. Sabahları yem vermen, akşam verin yemi. Yavaş emse sen de ya. Emdin mi lan beyefendi? Yeter kızım, yeter, emme ya. Yeter. Son emsin. Heh. Hey! Hey! Şşt! 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 Kızım! Hey! Şşt! Hey! Bo! 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 Hey!
Yani insan olsun, mal olsun ağzının tadını bilir. O ağaçları hep sırtımızda su taşıdık da yetiştirdik. Hiçbir şey yoktu, kuskuru. Geldiğimiz zaman. İyi kötü hepsi oldu. İşte bu yaşa geldik. Bundan sonrasını Allah bilecek gari ne görürüz ne ederiz. Bunlar beni 3 kişiyle dağdan davarın arkasından zorla götürdüler. Eski zamanda bir kadın erkeğe laf atmazdı, namus sayardı. Acaba ne derler derdi ama şimdi öyle bir şey yok. İnternet var, telefon var. Şimdi kadınlar buluyor. Eskiden erkekler arar bulurdu. Ama şimdi öyle değil, biz öyle yetiştik. Türkü, şarkı gibi şeylere hiç kafam gitmez. Ama okulda derslerim çok iyiydi. 3 tane öğretmen vardı okulumuzda. Biri Diyarbakırlıydı, biri Ispartalıydı, biri Edirneliydi. Öğretmenlerin üçü de babamın yanına geldiler. Bu çocuğu okut, kafası çok iyi dediler. Babam ben kız çocuğu okutamam, garibanım dedi, okutmadı. Burada böyle ömür geçti gitti. Kabağım ne oldu, sen de mi konuşacaksın? Dinleyiyor. Seni ne anlatır dinleyiyor. Dildirmiş şeyini, göğsünü. Az emmiş bugün ya. Öyle diyeceğim, ne edeceksin? Hayat. Şimdi ben çocuklarıma Yok ya. anlatıyorum. Ben şunu Hey! yaşadım. Şimdi. Bazı inanmıyorlar, bazı nasıl dayandın. Ama işte insan kendi kendine yaşamak ister. Bu işi ben yaparım, bu işin içinden çıkarım dersen hepsi yapılıyor da, yaşanıyor da. ...46 senenin vermiş olduğu bir yastıkta yattık. Bu zamana kadar geçindik. Bir diske tokat vurmadım. Hayat akıp varıp gider. Evimiz yuvamız da burası. Evi 90'da yaptırdım. 1990 Güççüoğlu'na emsaldır ev. Enişte hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var yok nasılsın? İyidir ya. Hep Şimdi bu arkadaş Kaştanlar Mahallesi'nde benim koğuşum. Rasim Kaş. Hasta oldu. Ne bileyim çoru çocuğu da yok işte gördüğünüz gibi bir garibim bu. Labına da simili derler. Koçum sakala bak. Sakal da kalmadı, şey de kalmadı. Karadaş mı yanır mı? Ötse similin uyanır mı? Oy gelin. Simili ölünce kızlar buna dayanır mı? Oy gelin.
Buranın dağdan gelmiş. Şu Oruk var, yavruların oğlu. Oranın altından gizlemişler, suyu götürmüşler. Yer altından gizlemişler. Savaştan kaçarken hep suyu gizlemişler. Şuradan geçiyor bak, taşın altından. Taşların altından böyle geçiyor bak. Su arıyorum. Giderken çarpı oluyor işte, gösteriyor suyu bu şekilde gösteriyor çarp. Bir de metresi ölçelim az ileriden. Bir, iki, üç, dört, beş metre. 5 metre derinlikte. Babam işte ölünce bayağı 10 yılı geçti. Annem de ölünce astım hastası, mide hastası, her taraf psikolojik şey, kalkamadım, götürmediler, hastanede bakmadılar. Bağırsaktan kanama geliyor, midemden kanama geliyor. Astım oldu, hepsi var. Bir ilaç alamaz oldum. Psikolojik hap kullanıyorum ben. İlaçlar da kullanmayınca ne yapacaksın? Sonuçta adam ya yokluktan olur ya hastalıktan olurmuş. Bütün ilaçların fotoğrafını çektiler kaymakamlıktan. Onu da aramaz olduk. Evde duramıyorum hiç. Dağda işte vakit geçiremez oldum hiç. Eşim de hasta olunca kalkıp gideyim, evde duramıyorum hiç. Köyde adam yok zaten, köyde kim var? 3 kişi 5 kişi kaldı. O da ölsen geçsen kimse baktığı yok, arabayı götüren yok, eden yok. Bu Rasim Kaş bizim komşumuz olur. Önceleri çok iyiydi. Şimdi hastalandı. Çalışamıyor, garibandır. Gelir gider çayımızı içer, ekmeğimizi yer. Çocukluğundan adamla beraber yetişmişler sayılır. Aynı mahallenin çocuğu. Gariban. Anası babası da ölünce hanımı da hasta. Kadın hastalığı var. O yüzden fazla çalışamıyor kadın. Ah! Hay! Hay! Al gülüm var gülüme karışınır. Çocuklarım yollarıma bakışınır. Uzat ellerini kardeş bayramlaşık. Olur mu şu mübarek günde küs durmak. Uzat kardeş ellerini bayramlaşık. Hep bulutlar yağmur yönüne gidiyor. Herhalde yağacak. Umut var. Burası köyümüzün Sazak mevkisi. Şu gördüğünüz oturup kalkacak yerleri yeni muhtarımız yaptırdı. Piknik yapacak olanlar buyursun gelsin. Bu çınarların kaç yaşında olduğunu bilen yok. Ne bilen kaç asırlık.
esinti durursa yağar. Uzakta olan çocuklarıma, akrabalara, bizi sevenlere, sayanlara hepsine selam olsun.